Paint Kitap Atölyesi'nden herkese merhaba. Bugün size dirty pouring yani kirli döküm tekniğiyle akrilik dökmeyi göstermek istiyorum. Bunun için öncelikle bir çift eldivene ihtiyacımız var ki ellerimiz boya olmasın. Boya çıkıyor aslında, akrilik boya su bazlı olduğu için kolay çıkıyor. Ama ve lakin kuruduktan sonra tırnakların arasında falan biraz zor çıkıyor. O yüzden eldiveni tavsiye ederim. Bunun dışında böyle ucuz plastik bardaklara ihtiyacımız var. Piknik bardağı. Bunları işte Metro, Carrefour ya da N11 gidiyor her taraftan bulabilirsiniz. Bunları renkleri oluşturmak için kullanıyoruz. Çünkü akrilik boyanın içine biraz su ve bazılarına bir miktar silikon katıyoruz. Bu hücre işini bayağı kolaylaştıran bir şey. Bardaklarımızın yanı sıra bu dil karıştırma çubuklarına da ihtiyacımız var. Bu dil karıştırma çubuğu çok palavra bir kelime uydurdum. Dil kontrol çubuğu ya da ağda çubuğu diye geçiyor. Bunlara da ihtiyacımız var çünkü bunlar kalınlar falan ve boyayı karıştırmak biraz daha kolay oluyor. Daha ince şeyle daha zor oluyor çubukla. Boyalarımızı teker teker koyup yaklaşık 5'te 1 oranında falan da su ekleyip uzun uzun karıştırıyoruz. Bu biraz zen bir eylem. Yani çok tekrar isteyen ve biraz uzun süren bir eylem. 10-15 dakika sürüyor boyaları hazırlamak. Sıkıcıymış gibi geliyor başta ama değil. Yani yaptıkça, onu oluşturdukça çok ne kadar zevkli olduğunu görüyorsunuz. Bir de boyanın hangi kıvama gelinceye kadar karıştırılacağı burada biraz kritik bir soru. O da şöyle, bal kıvamı diyebiliriz. Yani böyle akışkan olacak, löp löp boya akmayacak ya da işte şıpır şıpır su gibi de olmayacak. İkisinin arasında bir kıvam var. O kıvama gelince anlayacaksınız. Hatta hamurdan anlayan ev hanımları da izliyorsa onları anlarlar bu şeyi. Kurabiye kıvamı gibi falan. Neyse, boyalarımızı hazırlıyoruz. Burada mesela siyahla beyazın içine hiç silikon koymadım. Ama diğer 3 rengin içine, sarı, turuncu ve mavinin içine, mavi mi yeşil mi artık neyse, bir damla sarı kız keratin saç serumu kullandım mesela bunda. Bunun içine silikon olduğu için bunu kullanıyorum. Herhangi bir keratin saç serumu çalışıyor. Bunu koyduğumuz zaman hücrelenme işini kolaylaştırıyor. Birazdan döktüğümüz zaman daha iyi anlayacağız. Ama işte şu anda hatta koyuyorum, işte koyuyorum, bir daha karıştırıyorum. Bu yağ da konduktan sonra kenarlara kayma eğiliminde. O yüzden iyi karıştırmak gerekiyor. Şimdi bardağımızı alıyoruz. Bir tane daha sert bir bardak aldım. Bunlar bir kaliteli plastik bardaklardan. O bardağın içine bu boyaları gelişigüzel koyuyoruz. Şimdi gelişigüzel derken yani isterseniz üst üste de dökebilirsiniz. İsterseniz şu anda yaptığım gibi sağlı sollu da dökebilirsiniz. Sağdan soldan dökünce boyalar biraz daha az karışıyor ilk açıldıklarında. Üst üste koyarsanız hepsi birbirinin içine giriyor. Yani degrade bir şey elde etmek istiyorsanız iç içe koyabilirsiniz. Boyalar birbirine karışsın istiyorsanız ya da karışmasını istiyorsanız işte böyle yandan yandan koyabilirsiniz. Ben son dönem, son bir ayında yandan koymayı tercih ediyorum. Ondan önce hep ortadan döküyordum mesela. Şimdi bu bardağı ne kadar dolduruyoruz sorusu da var. Bu tamamen yaptığınız yüzeyin büyüklüğüyle alakalı. Bu yüzey için az çok bu kadar doldurmak yeterli. En son bir de kontür yapsın diye üzerine beyaz atıyorum. Ve ondan sonra başlıyoruz. Evet, şimdi MDF bloğumuzu bardağın üzerine kapıyoruz. Ondan sonra bardağı ters çeviriyoruz. Böylece bütün boya bardağın içinde dökülmüş oluyor yavaş yavaş. Biraz dökülmesi için zaman verebilirsiniz. Çünkü ağır kanlı bir boya akrilik. Neyse, ondan sonra bardağı açıyoruz. Burası biraz heyecanlı. O ilk açıldığındaki şey çok çok güzel oluyor. Mesela şu anda bunu kenarlara doğru akıtsam ortada gördüğümüz form sabit kalacak. Ve bütün board bununla dolmuş olacak. Ama ben size şimdi hücrelenmeyi göstermek istiyorum. O yüzden çakmakla yakmayı tercih edeceğim. Bakın şimdi çakmak dokunan yerlerdeki üstteki boya katmanı açılıyor ve alttaki renklere izin veriyor. Böylece üstteki katmanın hücre rengini oluşturduğu, alttaki katmanın hücre içi rengini oluşturduğu bir sistem elimize geçiyor. Görüyor musunuz? Mesela siyah ve mavinin üzerine attım. Siyahın içinden mavi, mavinin içinden beyaz çıktı. Aynı sol tarafta beyazın içinden turuncu çıktığı gibi. Şimdi bunu istediğim kıvama geldikten sonra kenarlardan akıtıyorum. Bu kenardan akıtma da niye önemli? Çünkü bu resmi duvara falan astığınızda yandan da gözükecek. Ve bu aynı formun yanlardan devamlılığı çok güzel duruyor. Bu yüzden mesela MDF bordumun yanlarını zımparalıyorum bu işlemi yapmadan önce ki çapak çapak da gözükmesin diye. Böylece daha temiz bir
son ürüne ulaşmamızı kolaylaştıran bir şey oluyor bu. Evet, az çok hazırız. Bu bittikten sonra kenarları akıtmamıza rağmen yine de ahşap kalmış, kel gözüken yerler oluyor. Bu da böyle parmağımızla ya da bir çubuk vasıtasıyla tıkır tıkır fıtı 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 şey yapabiliyoruz. Renkleri yayabiliyoruz. Zaten akışkan olduğu için onların üzerine akacak ve parmağınıza dokunmamışsınız gibi de olacak bir yerden sonra. Hikaye az çok bu. Dirty pouring, yani kirli dökme tekniğiyle akrilik dökmeyi öğrettim bugün. Bu en basit yöntem. Bundan sonra bir iki yöntem daha var. Onları da göstereceğim. Zaten bu yöntemleri öğrendikten sonra bunları karıştıraraktan kendi stilinizi oluşturuyorsunuz. Kendi renklerinizle, kendi yani ne yapmak istiyorsanız ona uygun şeyler yapabilirsiniz. Bunu da resminizin bir yerinde kullanabilirsiniz mesela. Şu anda yaptığım şeyde en son çakmakla, şimdi büyük hücreler oluştu ya. Önce küçük hücreliydi. Onları yaydık. Yaydığımız için büyüdü. Şimdi de tekrardan küçük hücreler oluşturmak için, böylece büyüklü küçüklü olsun diye çakmakla son bir rütüş atıyorum. Bu kadar. Az çok bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Videodan memnun kaldıysanız, bir iki bir şey öğrendiyseniz aşağıdan beğeni tıklayabilirsiniz ya da bize kanalımıza kaydolup yeni videoları izleyebilirsiniz. Böyle ilk video oldu. Umarım çok hata yapmamışımdır konuşurken. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda başka bir teknikle yine beraber olacağız. Bay bay. Bay bay diye YouTube videosu mu kapatılır? Hadi bay.